Samsung telefonunuzun aslında çok daha fazlasını yapabildiğini biliyor muydunuz? Bu uygulama sayesinde kilit ekranındaki her şeyi istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Telefonun arkasına iki kez vurarak ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Ses panelini, bildirim çubuğunu, ayarlar menüsünü baştan düzenleyebiliyorsunuz. Adı Goodlock, Samsung'un kendi yaptığı ve Galaxy Store'da ücretsiz bir uygulama. Bu videoda nasıl kullanılacağını adım adım gösteriyorum. Hazırsanız başlayalım. Uygulamayı indirmek için Galaxy Store'u açıyoruz. Sağ üstteki arama butonuna tıklıyoruz ve Goodlock yazıyoruz. Goodlock uygulaması ilk sırada çıkıyor zaten. Sağdaki butonu kullanarak indiriyoruz. Eğer uygulama bulunamazsa alternatifleri de var. Google Play'de FineLock uygulamasını bulabilirsiniz. İndirme tamamlandıktan sonra uygulamayı açıyoruz ve gerekli izinleri onaylıyoruz. İlk uygulama Home App. Goodlock içinden Home App'ı bulup indiriyoruz. İndirme tamamlandıktan sonra uygulamayı açıyoruz. İleri diyerek kurulumu tamamlıyoruz. Bu uygulamayla şunu yapabiliyoruz. Mesela son uygulamalar ekranına geçildiğinde önceki uygulama öne getiriliyor. Şu anda çalışan uygulama değil. Ya da işte ana ekran düzenini istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Şimdi özellikleri aktif hale getirmeden önce uygulamayı aktif etmemiz gerekiyor. Üst taraftan ayarı açıyoruz. İlk olarak son uygulamalar görünümünden başlayalım. Task Changer özelliğini aktif hale getiriyoruz. Daha sonra üzerine tıklıyoruz. Standart son uygulamalar ekranı dikey bir liste. Bu görünümü değiştirebiliyoruz. Bu kısımda 4 farklı görünüm var. Bu görünümler arasından beğendiğinizi seçebilirsiniz. Şimdi biraz önce bahsettiğim konuya gelelim. Son uygulamalar ekranına geçildiğinde bir önceki uygulama öne getiriliyor. Bunun yerine son kullandığım uygulama önde kalsın istiyorum. Bunun için üst tarafta Tilt Stack görünümü seçiliyken bu ayarı açıyoruz. Gördüğünüz gibi son uygulama önde kalıyor bu sayede. Ayrıca bu haliyle sadece uygulama logosunu görüyoruz üst tarafta. Uygulamaların isimlerini eklemek için Applicable ayarını açıyoruz. Böylece orta kısımda büyük logo yerine sol tarafta logo ve isim görünümünü elde ediyoruz. Ana ekran görünümünü özelleştirmeye geçelim. Home App menüsüne dönüp Home Screen ayarlarına giriyoruz. App Icon Settings kısmından uygulama ikonlarının boyutunu değiştirebiliyoruz. Öncelikle üst taraftan ayarı açıyoruz. Daha sonra alt tarafta ikonların boyutunu büyütebilir ya da küçültebilirsiniz. Ayrıca isterseniz ana ekranda ve tüm uygulamalar görünümünde uygulamaların isimlerini gizleyebilirsiniz. Bunun için alttaki iki ayarı kullanabilirsiniz. Devam edelim. Loop Pages ayarını açtığınızda ana ekranda veya uygulama menüsünde son sayfadan sonra otomatik olarak ilk sayfaya dönüyor. Ayarın hangi ekranlar uygulanmasını istediğimizi seçip Apply butonuna tıklıyoruz. Özelliğin ana ekranda çalışması için medya sayfasının kapalı olması gerekiyor. Medya sayfası dediğimde bu sol tarafa kaydırınca açılan sayfa. Bunu kapatmak için telefon ayarlarını açıyoruz. Ana ekran seçeneğini seçiyoruz. Ekranı yukarı kaydırıyoruz ve ana ekrana medya sayfası ekle ayarını kapatıyoruz. Bu sayede sayfalar arası geçiş yaptığınızda son sayfadan sonra ilk sayfaya geçildiğini göreceksiniz. Sıradaki özelliğimiz ekranı yukarıdan aşağı kaydırdığınızda arama çubuğunun açılması. Bu özellik için Finder Access özelliğini açıyoruz. Özelliği etkinleştirdikten sonra ekranı aşağı kaydırdığımızda tüm uygulamalar görünümündeki arama bölümüne tıklamış gibi arama ekranının açıldığını görüyoruz. Standart Samsung arayüzünde ekran grid yapısı sınırlı, yani 6 satırda yan yana 4 uygulama koyabiliyoruz. Bunu telefon ayarlarında 5x6 olarak değiştirebiliyoruz ama Home App içindeki Home Screen Grid menüsünden bunu 7x7 gibi boyutlara çıkarabiliyoruz. Bunun için Home App Home Screen ayarlarında alt tarafta Home Screen Grid ayarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Değişikliklerin uygulanması için Apply butonuna tıklıyoruz. Bu sayede gördüğünüz gibi ana ekran düzenini değiştirebilirsiniz. Ana ekranda alt tarafta kaç tane sayfa olduğunu gösteren bölümü gizleyebiliyoruz. Bunun için Home Screen başlığı altında Hide Page Indicator ayarını açabilirsiniz. Bu sayede göstergenin sadece sayfalar arası geçiş yaparken görünmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi favori uygulamalar bölümüne gelelim. Hotseat başlığı altındaki Favorites Max Count ayarını kullanarak görünen uygulama sayısını 9'a kadar çıkarabilirsiniz. Ya da isterseniz bu ayarı kullanarak favori uygulamalar kısmını tamamen gizleyebilirsiniz. Bu sayede gördüğünüz gibi ekranda daha fazla alana sahip olabilirsiniz. Bu kısımda biraz önce ana ekran düzeni için yaptığımız ayarı tüm uygulamalar görünümü için yapabilirsiniz. Klasörlerin görünümüne gelelim. Klasörlerin açılan görünümünde uygulama ikonlarının boyutunu değiştirmek için Pop-up Folder özelliğini açıyoruz. Bu kısımdan boyut ayarını yapabilirsiniz. Ayrıca gördüğünüz gibi klasör görünümünde arka plan hafif blurlu. Bunu kapatmak için ayarlara dönüp Remove Blur ayarını açıyoruz. Ana ekrandaki klasör görünümünde biliyorsunuz klasörleri büyütebiliyoruz. Klasörü ana ekrana ekledikten sonra üzerine basılı durup büyüt diyoruz. Large Folder özelliğiyle bu klasördeki uygulama ikonlarının boyutunu büyütebilirsiniz. Ayarlara dönüp Large boyutunu seçiyoruz. Değişikliğin uygulanması için ana ekrandaki klasörü küçültüp tekrar büyütüyoruz. Gördüğünüz gibi uygulama ikonları büyümüş oluyor. Alt taraftaki ayarla da düzeni 2x2 ya da 4x4 olarak ayarlayabilirsiniz.
Klasörlerin arka plan rengini de değiştirebilirsiniz. Bunun için en alttaki ayarı açıyoruz. Daha sonra klasörde renk değiştirme butonuna dokunup istediğimiz rengi seçiyoruz. Bu sayede klasörün arka plan rengini değiştirmiş oluyoruz. Özelliklere devam edelim. HomeApp'ın bir diğer kullanışlı özelliği de yedekleme özelliği. Bu özellik sayesinde ana ekran düzeninizi yedekleyebilirsiniz. Backup and Restore özelliğini açıyoruz ve üzerine tıklıyoruz. Daha sonra istediğiniz zaman eski yedeğinize dönebilirsiniz. Bunun için özelliği açtıktan sonra ne sıklıkla yedeklenmesini istediğimizi seçiyoruz. Ben bir günü seçiyorum. Alt tarafta önceden alınan yedekleri görebilirsiniz. Yedekten geri yüklemek için istediğiniz yedeği seçip ok butonuna basmanız yeterli oluyor. Sıradaki uygulamamız Theme Park Goodlock uygulamasından indirip açıyoruz. Bu uygulama sayesinde elinizdeki duvar kağıdını kullanarak özel tema oluşturabilirsiniz. Tema oluşturmak için artı butonuna tıklıyoruz. Mevcut duvar kağıdını seçip ya da siz isterseniz diğer seçenekleri de kullanabilirsiniz. Duvar kağıdının hangi bölümünün kullanılmasını istediğimizi seçiyoruz. Next butonuna tıklıyoruz. Sistem mevcut duvar kağıdımızı baz alarak bir renk paleti hazırlıyor. Bu aşamada oluşturulan temanın tüm ekranlarda ön izlemesini görüyoruz. İsterseniz alt taraftan rengi değiştirebilirsiniz. Ayrıca sağ üst taraftan karanlık ve aydınlık mod arasında geçiş yapabilirsiniz. Değişiklikleri yaptıktan sonra temayı kaydetmek için sağ üstteki indir butonuna tıklıyoruz. Temaya bir isim veriyoruz ve ok butonuna tıklıyoruz. Şimdi nasıl uygulayabileceğimize gelelim. Temanın üzerine tıklıyoruz. Apply butonuna tıklıyoruz. İşlem tamamlandığında gördüğünüz gibi tema uygulanmış oluyor. Theme Park sadece genel temayla sınırlı değil, keyboard sekmesinden klavye renklerini, Quick Panel'dan bildirim paneli renk tonlarını, Icon sekmesinden ikonların köşeli veya yuvarlak olacağını ve Volume Panel sekmesinden ses çubuğunun renklerini ayrı ayrı belirleyebiliyorsunuz. Diyelim ki temayı beğenmediniz ve geri almak istiyorsunuz. Bunun için telefonun ayarlarını açıyoruz. Ekranı yukarı kaydırıyoruz ve temalar seçeneğine tıklıyoruz. Sağ alt tarafta menü seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra sol üstte öğelerime tıklıyoruz. Bu kısımda varsayılan temayı tıklayıp uygula diyoruz. Bu sayede temayı geri alabilirsiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken bir konu var. Varsayılan temayı uyguladığınızda duvar kağıdı da varsayılan hale dönüyor. Şimdi kilit ekranına geçelim. Standart kilit ekranında her şey sabit, hiçbir şeyi taşıyamıyoruz. Kilit ekranı düzenlemek için Lockstar uygulamasını indirip açıyoruz. Karşımıza çıkan arayüzde saat, bildirimler ve widgetler artık tamamen serbest. Basılı tutup istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. İsterseniz bu alana widget ekleyebiliyorsunuz. Tıkladıktan sonra açılan menüde istediğiniz widget'ı seçebilirsiniz. Kaldırmak için de aynı şekilde alana tıkladıktan sonra eksi butonuna tıklamanız yeterli. Bir diğer özelleştirme parmak izi animasyonu. Parmağınızı okuturken çevresinde animasyon gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Üzerine tıklayıp animasyonlar arasından istediğinizi seçebilirsiniz. Eğer animasyon gösterilmesini istemezseniz bu ayarı kapatarak animasyonu tamamen kapatabilirsiniz. Lockstar uygulamasıyla kilit ekranının sol ve sağ altına standart telefon ve kamera ikonları yerine en sık kullandığınız uygulamaların kısa yollarını ekleyebiliyorsunuz. İkonların üzerine tıklayıp seçenekler arasından istediğiniz eylemi ya da uygulamayı seçip kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Buna ek olarak isterseniz favori uygulamalar adında bir alan oluşturup buraya da kısa yol ekleyebilirsiniz. Bunun için Lockstar butonuna tıklıyoruz. Açılan menüde Favorite Apps seçeneğine tıklıyoruz. Öncelikle özelliği açıyoruz. Daha sonra Align kısmında bu alanın nerede görünmesini istediğimizi seçiyoruz. Sürükleyip bırakarak da konumunu ayarlayabilirsiniz. Bu kısımdan da uygulama ya da kısa yolları seçiyoruz. Devam edelim. Lockstar butonuyla kilit ekranına sticker, metin, widget gibi eklemeler de yapabilirsiniz. Bununla birlikte kilit ekranı ile işimiz bitti. Alt taraftan Always on Display seçeneğine tıklıyoruz. Bu bölümde de her zaman açık ekranı düzenleyebiliyoruz. Ekrandaki öğelerin yanında her zaman açık ekranın parlaklığını da ayarlayabiliyoruz. Bunun için Auto Brightness seçeneğine tıklıyoruz. Alt tarafta açılan menüde önce otomatik parlaklık ayarını kapatıyoruz. Daha sonra istediğimiz parlaklık seviyesini belirliyoruz. Hem kilit ekranı hem de her zaman açık ekranla ilgili düzenlemeleri bitirdikten sonra sağ üstteki bitti butonuna tıklayarak değişiklikleri kaydediyoruz. Sıradaki uygulama Quick Start. Bu uygulamayla üst barı sadeleştirebiliyoruz. Telefonu aldığınızda üst bar simgelerle dolu oluyor. Üst barı düzenlemek için uygulamayı bulup indiriyoruz. İlk açtığımızda önce üst taraftan etkinleştiriyoruz. Panel Theme ayarıyla denetim merkezinin temasını değiştirebilirsiniz. Ama Theme Park uygulamasıyla bunu zaten yapmıştık. Advanced Settings kısmı bizim için önemli. Alttaki ayarla üst barda bildirimlere ve ayarlara ayrılacak alanı belirleyebilirsiniz.
Şimdi gelelim üst barda hangi ikonların görünebileceğine. Bunun için Visibility of Indicator Icons seçeneğine dokunuyoruz. Bu ekranda pil ikonu, alarm saati, Wi-Fi veya Bluetooth simgelerini istediğiniz gibi gizleyebiliyorsunuz. Clock Settings ayarlarındaysa sol üstteki saati sağa alabilir ya da tamamen kaldırabilirsiniz. Saniyeyi hatta tarihi bile gösterebilirsiniz. Nice Shot ekran görüntüsü almayı daha pratik hale getiriyor. Good Lock'ta Nice Shot'ı bulup indiriyoruz. Normalde ekran görüntüsü aldıktan sonra silmek için bildirim panelini indirmek gerekiyor. Bu ayarı açtığınızda alt paneli direkt bir sil butonu ekliyor. Yanlış çekilen görselleri hızlıca silebiliyorsunuz. Ayrıca ekran kaydı yaparken rahatsız etmeyin modunun otomatik açılmasını sağlayarak bildirimlerin kaydı kesmesini engelleyebiliyorsunuz. Sıradaki uygulama Sound Assistant. Bu uygulamayla telefonun ses yönetimini değiştirebiliyoruz. Goodlock içerisinden Sound Assistant uygulamasını bulup indiriyoruz. Uygulamayı ilk açtığımızda bizden bazı izinler isteyecek. Bunları onaylayıp devam ediyoruz. Ses panelini kişiselleştir ayarıyla başlayalım. Normalde ses tuşlarına bastığınızda ekranın sağında standart bir ses barı görünüyor. Genişlettiğimizde de böyle görünüyor. Ses panelini kişiselleştir ayarını açtığımız an artık ses çalan uygulamaya özel ses ayarı yapabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Örneğin YouTube'da video izliyorsunuz diyelim. Ses tuşlarına bastığımızda normal ses ayarının yanında YouTube'un özel olarak ses ayarı da çıkıyor. Buradan sadece YouTube'un ses ayarını yapabiliyoruz. Paneli genişlettiğimizde de tüm ses ayarlarını görebiliyoruz. Bu menünün altında ses panelini kendinize göre özelleştirebileceğiniz ayarlar var. Düzen kısmından ses barının ekranın sağında mı yoksa solunda mı görüneceğini seçebilirsiniz. Hemen altındaki ses seviyesini göster seçeneğiyle panel üzerinde anlık ses seviyesinin sayısal olarak görünmesini sağlayabilir. Yüzen tuş ayarını açarak da ekranda her an erişebileceğiniz küçük bir ses ikonu yerleştirebilirsiniz. Alt taraftan genişletilmiş panel sekmesine geçerek paneli de istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Uygulamanın diğer özelliklerine bakalım. Geri gelip ikinci sıradaki özelliği tıklıyoruz. Öncelikle üst taraftan özelliği aktif hale getiriyoruz. Bu ayar sayesinde ses panelinin arkasına ışık efektleri ve dalgalanmalar ekleyebiliyorsunuz. Alt taraftaki hazır efektlerden istediğinizi seçebilirsiniz. Medya davranışı modu ayarıyla telefonunuzu titreşim moduna ya da sessize aldığınızda medya sesinin de kapatılmasını sağlayabilirsiniz. Aşağı kaydırıyoruz. Müziği ses tuşlarıyla kontrol edin ayarını açarak ekran kapalıyken bile şarkıları ses tuşlarıyla değiştirebilirsiniz. Hemen altındaki favori medya uygulaması özelliğini açıp buradan örneğin YouTube Müzik veya Spotify seçtiğinizde bağlı kulaklığınızdaki tuşları kullanarak müziği oynatabilir ya da kontrol edebilirsiniz. Son olarak en alttaki çoklu ses özelliğine gelelim. Normalde arkada müzik çalarken başka bir uygulamadan ses açıldığında diğeri durur ya da sesi kısılır. Bu ayara dokunup tüm uygulamalar seçeneğini aktif ettiğinizde artık hiçbir uygulama birbirinin sesini kesmiyor. Arkada müzik çalarken diğer videoları sesler birbirine karışmadan aynı anda oynatabiliyorsunuz. Gelelim en güçlü uygulamalardan biri olan Register'a. Bu uygulamayla telefonun kapağına vurarak ekran görüntüsü alma, telefonun ayarlar menüsünü düzenleme gibi özelleştirmeler yapabiliyoruz. Goodlock içerisinden Register'ı bulup indiriyoruz ve uygulamayı açıyoruz. İlk olarak Customize Your Settings Home seçeneğine dokunuyoruz. Üst taraftan özelliği aktif hale getirdikten sonra Menu Order and Group Settings kısmına giriyoruz. Telefonu ilk aldığınızda ayarlar menüsü karışık oluyor. İşte bu ekranda ayarlar menüsünde görmek istemediğiniz seçeneklerin yanındaki tik işaretini kaldırarak gizleyebilir, menüyü tamamen kendinize göre sadeleştirebilirsiniz. Değişiklikleri kaydetmek için alttaki Save butonuna basmanız yeterli. Örneğin Samsung hesabına giriş yapma kısmını gizleyip kaydediyorum. Telefon ayarlarını açınca gördüğünüz gibi normalde ilk sırada olan Samsung hesabı seçeneği gizlenmiş oluyor. Şimdi geri geliyoruz ve Register'ın en dikkat çekici özelliği olan Backtap Action yani arka kapak tıklama ayarına giriyoruz. Öncelikle üst taraftan özelliği aktif hale getiriyoruz. Burada karşımıza Double Tap, çift tıklama ve Triple Tap 3 tıklama seçenekleri çıkıyor. Telefonun arkasına iki kez hafifçe vurduğumuzda ne olmasını istiyorsak Double Tap seçeneğine girip onu belirliyoruz. Örneğin Take and Share Screenshot seçeneğini işaretleyerek arkaya iki kez vurduğumuzda anında ekran görüntüsü almasını sağlayabiliriz. Yalnız ayarı açmadan önce sağdaki çarka tıklayıp Basic seçeneğini seçmemiz gerekiyor. Share seçeneğindeyken ekran görüntüsü alınır alınmaz direkt paylaşma ekranı açılıyor. Basic seçeneğinde de sadece ekran görüntüsü alınıyor. Bu sayede telefonun arkasına iki kez vurarak ekran görüntüsü alabiliyoruz. Hassasiyet ayarını da alt taraftan değiştirebilirsiniz. Bir diğer güzel ayar ise ana menüdeki Side Key Press and Hold Action seçeneği. Bu özelliği aktif hale getirdiğinizde telefonun yan tarafındaki güç tuşuna basılı tuttuğunuzda ne olacağını seçebiliyorsunuz. Standart olarak Bixby veya kapatma menüsü açılırken siz burayı değiştirerek basılı tuttuğunuzda anında fenerin açılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için önce üst taraftan özelliği etkinleştiriyoruz. Daha sonra alt taraftan telefonun yan tuşuna basılı tutunca yapılacak eylemi seçiyoruz. Bu sayede yan tuşa farklı bir görev atamış oluyoruz. Özellikler bu kadardı. Goodlock ve bu ek uygulamalar sayesinde Samsung telefonunuzu neredeyse baştan aşağı kendinize göre şekillendirebiliyorsunuz. En çok hangi özelliği beğendiniz? Yoruma yazabilirsiniz.
Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.